Merhaba arkadaşlar, ben Nur Gezer. Bugün size Veyon programının kurulumunu anlatacağım. Veyon programı özellikle bilgisayar sınıflarında kullanıldığında oldukça işimizi gören bir program. Ana bilgisayardan öğrencilerin bilgisayarlarını kontrol edebileceğimiz bir program. Ben Veyon programını kullanıyorum şu an ve gayet memnunum. Şimdi bunun kurulumundan bahsedeceğim. Google'a Veyon yazıyoruz. Şurada zaten en üstte çıkıyor. Download Veyon sekmesini tıklıyoruz. Burada arkadaşlar bilgisayarınız 64 bitse bunu indiriyoruz. 32 bitse bunu indiriyoruz. Benim 64 bit olduğu için buna tıklıyorum. Evet, programım indi arkadaşlar. Şimdi bunun kurulumundan başlayalım. Programa tıkladım. Açılmasını bekliyorum şu an. Evet, yine de çalıştır. Bazen güvenlik programları böyle uyarılar verebiliyor arkadaşlar. Yine de çalıştır diyorum. Evet diyorum. Programın kurulumu başladı. İleri katılıyorum. İleri. Şimdi arkadaşlar şurada bir nokta var. İnce bir nokta var. Şimdi önce bu programı ana bilgisayara kuruyoruz. Ana bilgisayara kurarken, yani kendi kullandığımız bilgisayara kurarken şurada Veyon Master işaretli olmasına dikkat edin. Öğrencilerin bilgisayarlarını kurarken buradaki işareti kaldıracağız. Şimdi bu şekilde kur diyorum. Evet, Veyon programını çalıştır seçeneğiyle beraber programı başlatıyorum. Evet, şimdi arkadaşlar şu genel sekmesindeki ayarlarımıza bakalım. Sistem dil ayarlarını kullan, aynı şekilde durabilir. Yöntem oturum açma yetkilendirmesi değil de anahtar dosya yetkilendirmesinde olacak. Arka uç da şurada LDA basici seçiyoruz arkadaşlar. Arka uç, burada da tekrardan bunu seçiyoruz arkadaşlar. Hizmet bölümüne geldik. Burada eklentide dahiliyi seçiyoruz arkadaşlar. Bunu seçmezsek eğer program maalesef çalışmaz. Usta kısmına geliyorum. Burada da kendi özel ayarlarımızı yapabiliriz. Burada metin rengi var. Bilgisayar küçük resminin açıklaması, yani öğrenci bilgisayarlarını toplu halde gördüğümüz yerde öğrenci bilgisayarların adları ne olsun? Kullanıcı ve bilgisayar adı şeklinde mi olsun? Yalnızca kullanıcı adı mı olsun? Burada bu şekilde kişisel ayarlamalar yapabiliriz. Erişim denetiminde bir şey yapmamıza gerek yok. Yetkilendirme anahtarı. Arkadaşlar en önemli kısım burası. Burada muhakkak ana bilgisayardan bir anahtar çifti oluşturmamız gerekiyor. Anahtar çifti oluşturalım. Anahtar çiftinin adı ne olsun? İşte bilgisayar sınıfı olsun. Geçersiz karakterler içeriyor. O yüzden şöyle yapalım. Bilgisayar diyelim. Evet arkadaşlar, 2 tane anahtar çifti oluşturduk. Bu anahtar çiftlerini daha sonra öğrenci bilgisayarlarında kurulum yaparken bunları kullanacağız. Şimdilik burayı geçiyorum. Konum ve bilgisayarlar, uygulamalar ve internet siteleri, burayı da geçtik. Bunların dışında arkadaşlar yapacağımız bir ayar yok. Tekrardan bakıyorum. Gözümden bir şey kaçmasın.
Evet, bu şekilde arkadaşlar uygula dediğimde tüm ayarlar başarıyla kaydedildi. Geçerli olması için Veyon yeniden başlatılacak. Evet diyelim. Şu an tekrar başlatılıyor. Bekliyoruz. Evet. Şimdi bu kısım bizim ayarlarımızın yapıldığı kısım. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Buraya zaten programın kısa yolu geldi. Buna tıklıyorum. Önce şu arayüze bir bakalım beraber. Evet, şöyle bir arayüzümüz var arkadaşlar. Burada bilgisayarları biz yani öğrenci bilgisayarlarını eklediğimizde burada öğrenci bilgisayarları zaten tek tek görünmeye başlayacak. Uzaktan görüntüleme, uzaktan denetim, bilgisayarları komple hepsini beraber aynı anda açabiliyoruz. Yeniden başlatabiliyoruz, kapatabiliyoruz. Aynı zamanda şuradan öğrenci bilgisayarlarına bir metin şeklinde bir yazıda gönderebiliyoruz. Dosya transferi yapabiliyoruz arkadaşlar. Bilgisayarların hepsine ya da seçtiğimiz bilgisayarlara. Bu bizim arayüzümüz. Ama biz ayarlarımızı yaparken arkadaşlar şurada araya Veyon yazdığımızda uygulama değil de bir de bunun ayar kısmı var. Şu an yanlışına tıkladım. Bir de bunun ayarlarının yapıldığı bakın arkadaşlar şurada başlatıp tıkladığımda Veyon Master bu bizim masa üstündeki uygulamamız. Bir de Veyon Configuration yani ayarların yapıldığı uygulamamız var. Buradan neden bunu açıyorum? Çünkü burada bir anahtar çifti oluşturmuştuk. Buradaki anahtar çiftini biz kullanacağız. Onu da şuradan alıyorum. Yetkilendirme anahtarı. Anahtar çiftini oluşturmuştuk. Biz bu anahtar çiftlerini dışa aktaracağız. Nereye aktaralım? Masa üstüne aktaralım. Bakın bu geldi. Publish olan geldi. Bir de bunu aktaralım dışa. Bunu da masa üstüne aktaralım. Tekrar deniyorum. Publish. Bir de bunu aktaralım. Nereye? Masa üstüne. Yanlış yere aktardık sanırım. Evet. Arkadaşlar şu iki anahtar çiftini biz öğrenci bilgisayarını kurarken daha doğrusu bu iki anahtar dosyasını kullanacağız. Şimdi bizim ana bilgisayarda yapmamız gereken bu kadardı arkadaşlar. Şimdi size öğrenci bilgisayarında kurulum yaparken ne yapacağız onu göstereceğim. Öncelikle indirdiğimiz Veyon programını tekrar kurmaya çalışacağım ben. Şimdi bu sefer öğrenci bilgisayarındamış gibi programı kuracağım. Evet, ileri katılıyorum, ileri. Şimdi biz öğrenci bilgisayarlarını kurarken tek tek bu programı kuracağımız için şunu muhakkak arkadaşlar kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra kur seçeneğine tıkladım. Kurulmasını bekliyorum. Evet, programı çalıştır dedik, bitir dedik. Şimdi çok farklı şeyler yok arkadaşlar. Öğrenci bilgisayarlarında da bu ayarları aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi oturum açma değil de muhakkak burayı anahtar dosya yetkilendirmesi şeklinde işaretliyoruz. Arka uç tekrardan şuradaki seçenek seçili olacak arkadaşlar. Arka uç tekrardan bunu seçiyoruz. Hizmet kısmına geldim. Burada da kesinlikle şunun dahili olmasına dikkat edelim.
Burada yine kişisel ayarlar var ama şimdi öğrenci bilgisayarında böyle bir ayarlara ihtiyaç yok arkadaşlar. Buraları geçiyorum. Şimdi şurayı anlatmak istiyorum. Bu ikisi öğrenci bilgisayarlarında olmayacak arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Anahtarı içe aktar diyeceğiz. Hatta şöyle göstereyim ben. Anahtarı sildiğim. Şimdi öğrenci bilgisayarında burada bir anahtar olmayacak. Biz daha önceden aldığımız şu anahtar dosyalarını flash'ımızla beraber öğrenci bilgisayarına alıyoruz. Oradan anahtarı içe aktar diyoruz. Ve buradaki iki anahtarı da arkadaşlar tek tek muhakkak yüklüyoruz. Yükledikten sonra burada yapacağımız başka bir ayar yok. Burada uygula dedikten sonra yeniden başlatılsın mı diyor. Evet dedim. Ve öğrenci bilgisayarında yapacağım işlem bitmiş oluyor. Şimdi burada önemli bir nokta daha var arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum. Şimdi bunları yapmak maalesef yetmiyor. Ben de ilk programı kurduğumda yani yeteceğini düşünmüştüm açıkçası. Şöyle yapacağız. Öğrenci bilgisayarda arkadaşlar komut satırını açacağız. cmd yazdım. Burada öğrenci bilgisayarında ip config diye bir kodum var. Buna tıkladığımda bana lazım olan iki tane adres var arkadaşlar. Birincisi şurada IP adresi. Şu IP adresini benim tek tek girmem gerekiyor. Her bilgisayarda her öğrenci için bir IP adresi alıp bunu programda yazmam gerekiyor arkadaşlar. Evet 192.168.1.6. Şimdi gelelim burada Veyon şuradan ayarlarımızı açalım. Evet dedim. Evet bu öğrenci bilgisayarın IP adresinin bu olduğunu varsayalım arkadaşlar. Şimdi ben bu ayarları açtığımda konumlar ve bilgisayarlar var. Şimdi ben buraya bir tane bilgisayar eklemek istiyorum. Bu bilgisayar ne olsun? Öğrenci 1. Şimdi öğrenci 1 hangi bilgisayarın IP'sini buraya yazarsam öğrenci 1 olarak o bilgisayarı bize gösterecek arkadaşlar. Buraya da oradaki IP adresini yazıyorum ve uygula diyorum. Uygula dedikten sonra Veyon programını yeniden başlatıyor ve şu an bir tane öğrenci bilgisayarı eklemiş oluyorum arkadaşlar. Bunu ekledikten sonra bu programın arayüzünde şimdi arayüzünü açıyorum. Evet bunu şu an açamıyorum arkadaşlar. Çünkü öğrenci olanı yüklediğim için bu programı öncekini sildiği için açamıyorum. Ama önemli olan kısım şu. IP adreslerini her öğrenci bilgisayarından tek tek alıp buradaki ayar kısmında artıya tıklayıp her öğrenciyi bu şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Öğrenci 2 ve diğer öğrenci bilgisayardan IP adresini yazıp buraya giriyoruz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.